Herkese merhabalar. Yeni bir Podiax bölümümüzde daha sizlerleyiz. Bugün yine Nurgül, Elif ve ben Bilmin yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün birazcık ekip içinde çok sık karşılaştığımız durumlardan, bazı kimi zaman bizi zorlayan problemlerden bahsedeceğiz. Ve bunları nasıl aşabiliriz, bunlara nasıl bir çözüm önerisi getiririz? Birazcık bunlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Ee, O zaman ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Sizce ekip içi en sık karşılaştığımız durumlar deyince aklınıza ne geliyor? En çok karşılaştığımız problemler sizce nelerdir? Merhaba Dilmincim. Benim aklıma ilk gelen problemlerden biri, aslında problem ne demeyeyim de yaşadığımız durumlardan biri tasarım değişikliği konusu. Sprint yöntemiyle ilerliyoruz ve bazı projelere mesela önceden karar veriyoruz. Sonra ben tasarımı bitirdikten sonra, finalize ettikten sonra developerlar onu kodlamaya başlıyor. Bu süreçte onlar kodlarken mesela eğer ben bir interview'a devam ediyorsam, user testing yapıyorsam ya da herhangi bir kanaldan bir feedback aldıysam bu bir stakeholder olabilir ya da işte ekip içinde design lead'imle tartışırken konuyu başka bir şey fark etmiş olabiliriz ya da ürün müdürümle, product manager'ımla bir şeyi fark edip bir değişikliğe gitmiş olabiliriz. Bu noktada tasarım değişikliği yaptığımda ve bunu developerlarla konuştuğumda yazılımcılarla biraz sorun yaşamıştık açıkçası. Çünkü onlar hani üzerine çalıştıkları şeyin tekrardan değişmesini ve tekrardan çalışmasını tabii ki hani doğal karşılamayabiliyorlardı. O yüzden biz de bir takım çözümler aramıştık açıkçası burada. Tasarım değişikliği yaptığımda. Onlarla beraber oturup toplantı yapıp tasarımı ne zaman dondurmalıyız ve ne zaman yeni değişiklikleri ekiple paylaşmalıyız ona karar verdik. Mesela şu an şey yapıyoruz. Tasarımı sprint başladığında donduruyoruz. Ne değişiklik olursa olsun onlar o tasarımın üzerine çalışıyor. Bu da onların istediği bir şeydi. Bazı durumlarda avantaj oluyor, bazı durumlarda avantaj olmuyor ama sonraki sprintte de tekrardan tasarım değişikliği olan konuya tekrardan çalışıyorlar. Yani hani ekip içi iletişim kurup onların ihtiyacı olan şeyi öğrendikten sonra her tarafın rahat olabileceği bir yolu seçmek aslında önemli. İkinci bir şey de tasarım değişikliğinin sebeplerini anlatmak ve arkasını doldurmak çok önemli. Ya mesela eğer bir kullanıcı testi yaptıysanız kullanıcı feedbacklerini gösterebilirsiniz. Kullanıcıların söyledikleri cümleleri mesela ben Doetail'de ya da başka tool'larda topluyorum ve onları ekiple paylaşıyorum ve diyorum ki hani bunlar kullanıcılardan gelen feedbackler ve bunu biz ekip içerisinde düşündük. O yüzden böyle bir sonuca vardık diyorum. Ya da bazen mesela datayı track ettiğimizde yeni bir şey fark ediyoruz. Kullanıcının başka bir kullanıcı flow'unu kullandığını görüyoruz ya da işte etkileşimin az olduğunu görüyoruz. Oradan bir değişikliğe gidiyoruz. Yani yaptığınız değişikliğin arkasındaki sebebi eğer anlatırsanız ya da bu bazen best practice de olabilir mesela ya da işte başka bir makale okuduğunuzda bunun üzerine yapılmış bir çalışma görebilirsiniz ve o çalışmanın sonuçlarının olumlu olduğunu görebilirsiniz. Hani bunları besleyerek neden tasarım değişikliği yapmanız gerektiğini ekipte objektif olup gösterirseniz o zaman daha iyi anlaşılıyor. Daha neden tasarım değişikliği yapıp neden tekrardan çalışmaları gerektiğini anlayabiliyorlar. Bu benim yaptığım çözümlerden biriydi. Sizin aklınıza geliyor mu böyle yaşadığınız herhangi bir durum, bir çözüm? Ben de tasarım değişikliği ile ilgili farklı bir açıdan aslında bakmak istiyorum. Mesela senin dediğin gibi hani biz sprintlerde de bir tasarımı verebiliriz ve sonra onun üzerinde değişiklik yapabiliriz. Bir de gerçekten hani halihazırda var olan ve canlıda olan bir sistemin tasarım değişikliğine ihtiyacı olabilir ve aslında bu tasarım değişikliği çok böyle dramatik, gerçekten her şeyi değiştirdiğimiz bir ihtiyaç da olabilir. Hani böyle bir durumda da hani ben kendim neler yaşadığımı düşünüyorum. Aslında bu her taraf için, bütün ekip için biraz demotive edici. Çünkü bunun bir maliyeti var. Hem bir development maliyeti var, tasarım maliyeti var. Bir de aynı şeyin üzerine tekrardan çalışmaya başlıyorsunuz. Hani bu noktada da ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Hani önemli olan şeylerden biri, biz buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Bunu gösterebilmek. Bunun için bir sürü metot kullanabiliriz. İşte best practice'lere gösterebiliriz, rakiplerden örnek verebiliriz ya da kullanıcılarla kullanılabilirlik testi yapıp onların sonucunu gösterebiliriz. Çünkü hani siz bir problem görüyorsanız öncelikle bunu bir şekilde valide etmemiz gerekiyor. Ayrıca mesela hani bir ekip içinde bizim yaptığımız her şeyin
sonuçta şirketimizin genel amaçlarıyla uygun olması gerekiyor. O yüzden mesela takımımızda aynı zamanda bunları da hatırlatabiliriz, bunları da söyleyebiliriz. Bunun dışında da mesela kullanabileceğimiz bir başka yöntem olası potansiyel riskleri vurgulamak olabilir. Çünkü mesela siz bir tasarımcı olarak böyle büyük bir değişikliğe gidilmesini düşünüyorsanız ve bunu aynı zamanda nedenlerinizi somut sonuçlarla gösterdiyseniz, bunun sonucunda yine hala karşı tarafı, ekibinizi ikna etmek istiyorsanız belki de biz bu değişikliği yapmazsak neler olur bunlara odaklanabiliriz. Hani bunun için de A/B testing yapabilirsiniz ya da kendi versiyonunuzu üzerine bir test yapıp bir de olan versiyon üzerine test yapıp bunların arasındaki farkı ekibinizle paylaşıp böylelikle biz neden bu değişikliği yapmalıyız anlatabilirsiniz. Ya aslında demin de dediğim gibi bu böyle çok tatlı bir durum değil ama karşılaşabileceğimiz bir durum. Ya da mesela yeni bir projeye başlamışsınızdır, yeni bir şirkete başlamışsınızdır. Orada böyle değişiklikler görüyorsunuzdur. Hani önemli olan bunun nedenlerini açıklamak ve olası sonuçlarını görüp bunları takımınızla paylaşmak ve bu aksiyonu almaları için onları aslında ikna etmek. Çok güzel anlattınız bence kızlar. Ya dediğiniz gibi aslında ikinizin de temel olarak bahsettiği arkasındaki sebebi biz güzel açıkladığımızda eğitimci bir yaklaşım sergilemize belki yani kendi uzmanlığımızı ve bizim bu değişikliği talep ederken neden istediğimizi açıklamak bence oradaki en kritik şey ve bunu kanıtlamak da dediğiniz gibi farklı yöntemlerle belki veriyi kullanarak belki benchmarking yaparak belki farklı kaynaklardan best practice'lerden alıntılar yaparak hani bir şeyi neden talep ettiğimiz ve bildiğimiz arkasının dolu olduğunu kanıtlamak aslında en önemli ikna yöntemlerinden biri bence de bu durumlarda. Ve aslında birazcık empati yapmalarını sağladığınızda diğer developerların kullanıcıyla hani gerçekten Nurgül'ün de dediği gibi o kullanıcı verilerini kullanıcıdan gelen insights'ları düzenli olarak paylaşarak diğer yazılımcılarla tek ekibiyle paylaşarak aslında onların empati yapmasına biraz daha destek olabiliriz. Öyle olunca da bir taleple gittiğimizde aslında daha açık olduklarını ben kendim deneyimledim. Artı bir şey de dediğin gibi Elif, alternatif sunduğumuzda yani alternatif derken de mesela bir öneriyle gidiyoruz. Bir tasarım değişikliği zorunluluğu var önümüzde. Ama bunu sadece mesela sözel olarak ya da bir task açarak yapmaktansa o alternatifi gerçekten bak bu benim için de bir rework. Bak ben de şu anda bu benim için de bir efor ve maliyet Elif'in dediği gibi ama ben bunu yapıyorum. Bu daha iyi olmadı mı? Hatta belki de valide edip bunu kanıtlayarak gitmek ya da gerçekten A/B önermek hani madem öyle hani test edelim gerçekten data karar versin demek aslında ikna ederken kullanabileceğimiz bence de en iyi yöntemlerden biri. Siz bunlardan bahsederken aslında benim aklıma şey de geldi. Çok ikna üzerine döndü aslında tasarım değişiklikleri. Kimi zaman da bu bir değişiklik olmuyor. Ama aslında yepyeni, inovatif, yenilikçi bir fikir oluyor. Bizim aklımıza gelen tasarımcı olarak kullanıcıdan vardığımız bir fikirle gelmek istiyoruz. Bunu kabul ettirmemiz gerekebiliyor. Hani belki de oradaki planlamayı, roadmap'i değiştirmemiz, onu bizim drive etmemiz gerekiyor. Bu tarz durumlarda peki ne gibi yöntemler kullanabiliriz? Neler önerirsiniz? Bence de güzel bir konuya değindin. Bu benim çalıştığım neredeyse bütün şirketlerde başıma gelen ya da başka bir tasarımcı arkadaşımın başına gelen bir durum. İnovatif bir fikir aklına geldiyse bundan kasıt ne olabilir? Mesela kullanılan dizayn sistemde olmayan bir komponent olabilir. Ya da mesela daha pahalıya mal olabilecek bir solution olabilir, bir çözüm olabilir. Daha çok developer'ın mesela zaman harcaması gereken ya da arkada büyük kod değişiklikleri yapılması gereken bir özellik olabilir. Bu durumlarda izleyecek şey Elif'in de deyiminde baştan beri söylediğimiz gibi fikrimizi aslında kanıtlamak. Fikrinizde büyük bir değişiklik gerekiyorsa küçük adımlarla ilerlemeyi teklif ederek mesela daha roadmap'i bozmayacak bir şekilde ya da maliyeti çok arttırmayacak şekilde aşamalı bir şekilde tasarım değişikliği yapmayı belki teklif edebilirsiniz. Çözümünüzü adım adım olacak şekilde düşünebilirsiniz. Ya da dediğiniz gibi fikri kanıtlayabilirsiniz ve kullanıcı sonuçlarınızı gösterebilirsiniz. Belki bazı kullanıcılara demo yapıp onların fikirlerini sorup onları paylaşabilirsiniz. Ya da demin de bahsettiğimiz gibi başarı hikayeleri anlatabilirsiniz. Bu gerçekten güzel oluyor. Burada da bir sürü kaynak var. Daha önceki podcastlerde de söylediğimiz gibi insanlar Medium'da ya da newsletterlarında çok güzel makaleler paylaşıyorlar. Hani bu çözümü Google'layıp gerçekten hani böyle bir case olmuş mu? Buradaki çıkan sonuçlar nasıl olmuş? Onları da öğrenip
ekiple paylaştığınızda belki daha kabul edilesi olur diye düşünüyorum. Bu gerçekten dediğiniz gibi hani hepimizin karşılaştığı bir durum. Ya çünkü aslında anlamak da lazım. Yani mesela yeni bir tasarımı, sıfırdan bir tasarımı bir tek lead'le konuştuğunda hani bu problemi elimizdeki kodla çözemez miyiz? Hemen hemen hepsi düşünüyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Bu noktada mesela ben hani Nurgül senin dediğin her şeye katılıyorum ve mesela kendi yaşadığım şöyle bir örnek aklıma geliyor. Mesela bir projede çalışıyordum. Aslında hemen hemen her yerde biz data table kullanıyorduk ve bir yerde kart kullanmam gerekti. Çünkü kullanıcının bir anda böyle bütün bilgileri alması gerekiyordu. Data table o verdiğimiz alana uygun değildi. Bu noktada mesela ben şöyle bir hata yaptım ilk başta. Wireframe'ler çizdim ve kendi konseptimi anlattım. Ama şu an görüyorum ki hani wireframe aslında daha çok biz tasarımcıların anladığı ve aramızda iletişim kurduğumuz bir metot. Eğer mesela böyle bir fikriniz varsa gerçekten hemen hemen son tasarıma yakın bir tasarım götürüp insanların kafasında canlandırmanız gerekiyor. Çünkü hani e, tasarımınız sizin yerinize konuşması gerekiyor. Hani ben böyle bir tecrübeyle öğrendim ve hani o wireframe'leri sunduğumda insanlar bana böyle boş gözlerle baktılar ve sonra biz onu ne zaman daha UA'ya oturttuk ve daha insanların kafasında canlandırabileceği bir hale soktuk. O zaman dediler ki, aa evet. Çünkü farkı gördüler ve bunu anlayabildiler. O yüzden belki ben de böyle bir şey söyleyebilirim. Böyle bir fikriniz varsa hani bunu daha canlı örneklerle, ya tabii ki de senin dediğin bütün yöntemler kullanılmalı. Hani benim bir fikrim var diye gitmek yeterli değil. Bunların altı doldurulmalı. Ama bu fikrinizi de sunacağınız zaman hani böyle wireframe'den daha çok gerçekçi görseller kullanmanızı ben önerebilirim. Gerçekten ben de çok katılıyorum. Ya bu aslında low fidelity bizim prosesimizi hızlaştıran hızlı prototiplemeler vesaire kesinlikle kritik alıp verirken tasarımcılar arasında falan kullandığımız çok başarılı bir yöntem olabilir bir anda ama gerçekten bir fikirle gideceğinde hani ona alışık olmayanlar dediğin gibi kesinlikle o high fidelity'yi bir görmek istiyorlar. Bence de güzel bir tavsiye oldu. Buna ek olarak ben belki şey de söyleyebilirim. Yani birazcık benchmarkingle markette, pazarda şu anda ne olduğu, onun gidişatının nerede olduğunu gösterebilecek örnekler kullanmak da ya tabii sadece rakip yapıyor değil ama diğer veri analizleri ve diğer ihtiyaçlarla besleyerek hani daha sık kullanılan, kullanıcının alıştığı mental modelinin ona yöneldiği pratikleri göstermek aslında bizim destekleyen bir başka diğer yöntem olabilir. Bir de ben ek olarak şeyi söylemek istiyorum. Eğer mümkünse aslında impact ya beklediğiniz hedefi ve onun size sağlayacağı aslında getiriyi güzel anlatabilmek. Hatta belki ROI yani aslında uzun vadede size geri dönüşü ne olacak, geri kazancı ne olacak gibi küçük araştırmalarla beslemek eğer bu mümkünse ya da marketteki bazı bu kazanç örneklerini, impact örneklerini vererek aslında ulaşmak istediğiniz outcome'u, en son çıktı, en son başarmak istediğiniz değer neyi güzel anlatabilmek, güzel açıklayabilmek aslında o da faydalı bir yöntem olabilir. Hani bunu neden yapıyorum? Biri size why sorusu, nasıl bir değer katacak, nasıl bir value'su var gibi sorular sorduğunda bunlara her zaman bir cevabımız olması aslında ikna etme yöntemlerinin bir diğer yöntemi. O zaman bir başka soruma geçeceğim hızlıca. Aklıma gelen bir diğer sık karşılaştığımız durumda daha önceki bölümlerimizde de bahsetmiştik. Mülakatlar sırasında da sıkça duyduğumuz bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bu durum? Olumsuz geri bildirim alma. Bu kimi zaman başka tasarımcı arkadaşlarımızdan, bazen ekip içindeki proje yöneticimizden, hatta bazen yazılımcılardan, herhangi birinden, müşteriden, üst yönetiminden, herhangi birinden olumsuz geri bildirim alabiliyoruz. Herkesin tasarıma bir fikri olabiliyor. Çok doğal. Bu tarz durumları nasıl yönetmeliyiz? Bir de bunu sormak istiyorum. Bence de olumsuz geri bildirim almak, aslında geri bildirim almak bizim tasarımcı olarak hayatımızın bir parçası, olumlu ya da olumsuz. Bunları aslında senin de dediğin gibi geçen bölümlerde değinmiştik. Bütün bildirimlere aslında açık olmalıyız ama bazı bildirimler gerçekten çok olumsuz olabiliyor. Gerçekten sert eleştiriler alabiliyoruz. Yani bunun sebebi feedback veren insanın karakteri olabilir,
gün içerisinde yaşadığı ruh hali olabilir. Bazı insanlar mesela özellikle ben bunu yurt dışında da fark ettim. Mesela bizim kültürümüzde biraz daha karşı tarafı kırmadan bir şekilde yumuşak bir şekilde feedback vermek daha yaygınken bazı kültürlerde direkt olmak onların doğal hali aslında. Yani burada ilk defa karşılaştığımda biraz garip gelmişti. Bir şeyi beğenmiyorsa hani burada senin yanlış anlayacağını düşünmeden bence bu olmamış ya da işte bunu bence başka türlü yap. Hani hiç mesela şey yok, teşekkür ederiz, bunun üzerine çalışmışsın, güzel olmuş. Bir de Nordik ülkelerde bunun daha az olduğunu fark ettim ben, kişisel tecrübem. İşte İspanya, Çek Cumhuriyeti ya da böyle daha Güney Avrupa'daki insanlarla çalıştığımda biraz daha feedback verirken şey oluyorlar. Karşı tarafı düşünüyorlar, teşekkür ediyorlar ama Nordik ülkelerde biraz böyle pat 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 söylenebiliyor. Ha, bir de bu arada o dediğim gibi kişinin karakterinden ya da bilerek sert eleştirilere de maruz kalabiliyoruz ne yazık ki. Her durumda ilk tepkimiz bence feedback'i güzelce dinlemek ve anlamaya çalışmak olmalı. Ve gerçekten de hani hangi noktalardan eleştiri alıyoruz? Eleştirilerin arasındaki neden ne? Spesifik nokta ne? Mesela bize kişisel olarak mı feedback veriyor? Kendi kişisel tercihimi, mesela çok basit bariz verilen bir örnek, işte atıyorum bunun rengini beğenmedim. Beğenmemesinin arkasındaki sebep ne? Bu mesela bir şeye dayandırarak mı bir şeyi beğenmediğini söylüyor? Kişisel isteği mi? Bir şey best practice bir yerden bir makaleden bir şey okumuş o yüzden mi söylüyor ya da hani feedback ne ve feedback'in sebebi ne? Bunu anlamaya çalışmak lazım. Ve sizin de burada aslında soru sormanız, aktif olarak soru soruyor olmanız lazım. Neden böyle düşünüyorsun? Bunu neye dayandırıyorsun gibi. Çoğu noktada ben kişisel hayatımda şunu fark ettim. Gerçekten feedback vermek için veren insanlar arkasını dolduramıyor. Diyor ki sadece beğenmedim ama neden olduğunu bilmiyorum diyor. Bence olmamış diyor. Kestirip atıyor mesela. Bu noktada siz Dilmin de bahsettiği gibi uzmanlığınız gerektiren konuları hani uzmanlığınızı kullanarak güzel cevaplar verebilirsiniz. Yani rengi öyle seçtiyseniz bunun bir psikolojik anlamı olabilir, bir business decision olabilir, belki benchmark yaptınız, test yaptınız. Bunları karşı tarafa aktardığınızda zaten hani sorun çözülmüş oluyor. Bir şekilde ikna oluyorlar. Eğer değilse de zaten bizim dediğim gibi feedbacklere açık olmamız gerekiyor. Tekrar tasarımı itare edebilirsiniz, üzerine çalışabilirsiniz, alternatifler oluşturabilirsiniz. Hatta Elif'in de söylediği gibi A/B testine gidebilirsiniz mesela. Sizin önceki önerdiğinizde feedback aldıktan sonraki alternatifi test yapıp sonuçlarını karşılaştırıp daha sonra birini seçip ilerleyebilirsiniz. Ama önemli olan iş hayatında gerçekten gelen duygusal tepkileri kontrol etmeyi öğrenmek. İlk başta sakin kalmayı başarmak, kişisel algılamamak. Yani hani bu insanın benimle problemi var, hep bir şey buluyor gibi şeyler düşünmek yerine neden bu feedback'i verdi? Vermesinin amacı ne? Arkadaki sebep ne? Ve tasarımı nasıl iyileştirebilirim? Buna odaklanmalıyız bence. Bu dediklerine Nurgül tamamen katılıyorum. Yani özellikle bu noktada hiçbir şey kişisel almamak gerekiyor. Her şeyi profesyonel bir zeminde tutmak gerekiyor ve dediğin gibi bu bizim için bir öğrenme fırsatı. Bu soruyu, bu feedback'i neyse onun altında yatan nedenleri sorarak neden böyle düşünüyorsunuz gibi ya da farklı sorular sorarak bunların nedenini öğrenmek gerekiyor. Mesela olumsuz feedback'le ilgili benim aklıma da farklı bir şöyle örnek geldi. Mesela ilk bir takıma katıldığınızda özellikle bir junior designer'sanız takımınızla aranızda bir güven inşa etmeniz gerekiyor olabilir. Hani ilk başta insanlar sizin yaptığınız tasarıma biraz böyle daha eleştirel bakabilir. Hani bu noktada da kendi tasarımınızı best practice'lerle desteklerseniz, düşüncelerinizin altındaki nedenleri insanlara anlatırsanız ve zaman içerisinde karşılıklı olarak bir güven inşa ederseniz bu olumsuz bildirimler zaman içinde azalıyor. O yüzden mesela bence bir takım içerisinde bir tasarımcı olarak karşılıklı güven ve siz hani bu işi yapabilirsiniz de hissettirmek de önemli. Aslında hani bunu söylemek şey yani sonuçta siz o iş için alındıysanız bunu yapabiliyorsunuzdur. Ama hani en azından bu benim junior zamanlarımda edindiğim tecrübeydi ve hani takımla aramdaki o iletişimi kurmak bir süre aldı ve o zamana kadar daha farklı feedbackler alıyordum ama ne zaman biz bu güveni karşılıklı inşa ettik, o zaman artık daha farklı feedbackler almaya başladım. Bu da benim aklıma gelen bir örnekti. Kesinlikle katılıyorum. Yani sebebin dediğin gibi aslında o iş için sen seçilmişsen aslında o güvenin halihazırda paket olarak seninle birlikte gelmesi gerekiyor. Aslında beklenen bu. Ama ne yazık ki belki de hani tasarımın
çok yeni bir yani UX tasarımın çok yeni bir alan olmasından mı kaynaklı, şirketlerin eskiden bu kültüre çok uzak olmasından ve yeni yeni bu kültüre alışıyor olmasından mı kaynaklı bilinmez. Aslında hepimiz bu çabayı verdik işimize ilk baş ya da her yeni ekibe katıldığımızda belki de bu çabayı veriyoruz. Yani neyi nasıl bildiğimizi biraz eğitici bir dille aktarmamız gerekiyor ki aslında bizim uzmanlığımızın altının dolu olduğunu, aldığımız her kararın bir sebebinin olduğunu karşı tarafa aktaralım. Aslında feedback konusunu da böyle ikiniz de çok güzel özetlediniz. Hani birazcık feedback'in subjektif bir feedback mi yoksa objektif mi olduğuna değerlendirip buna göre ya hani subjektifse kendi bilgi birikimimizi uzmanlığımızda zaten hemen bu tarz feedbackleri savurabiliyoruz. Ama biraz daha objektif ve yerinde bir feedbackse ve biz hata yaptıysak bunun için de bugün konuştuğumuz diğer test etme yöntemlerini kullanabiliyoruz. Ee, Bence gayet güzel bir bölüm oldu. Bugün günlük hayatımızda karşılaştığımız bazı durumlardan bahsettik. Bir tasarım değişikliği gerekli olduğunda nasıl davranıyoruz? Yeni bir fikrimiz olduğunda bunu nasıl kabul ettiriyoruz? Veya olumsuz geri bildirim aldığımızda neler yapıyoruz gibi durumları bugün konuştuk. Bu tarz günlük hayatta karşılaştığımız durumları konuşmaya devam etmeyi planlıyoruz önümüzdeki bölümlerde. Sizin de aklınızda böyle sık karşılaştığınız durumlar gelirse tasarımcı olarak bize yazarsanız onların üzerine de konuşmayı çok isteriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.